Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel çantayı anlatmaya çalışacağım. Çok az iplik, çok az boncuk ve sarkmayan güzel bir çanta sapı yapacağız. Evet, biraz ip, biraz ahşap boncuk ve bir tığ. Şimdi biz bunlarla çok güzel bir telefon çantası yapacağız. Herhangi bir ip olabilir. Kalın, koton, sert bir ip olursa daha iyi olur tabii ki. Ya da elinizde ince ip varsa birkaç kat yaparak da örebilirsiniz. Ahşap olması gerekmiyor. Herhangi boncuklar da olabilir. Ama tığdan geçmesi gerekiyor. Ya da tığa geçirirken daha ince bir tığ kullanabilirsiniz. O da olur. Çok az da bir ip gidiyor zaten. Çok az masrafla çok şık, çok cici çantalar yapabiliyoruz. Bu da onlardan biri olacak. Çantanın bir parçasını ördüm. Şimdi bunun gibi bir tane daha öreceğiz. Sonrasında şöyle bir kapak yapacağız. Bu kapağın kenarlarında ve çantanın kenarlarında bu ahşap boncuklarla güzel süslemeler yapacağız. 20 ilmekle başladım. Tığ numaram da 4 milim. Genelde ben 3 milim kullanırım. Fakat tamamen sık iğnelerden oluşacağı için çanta bu sefer yarım milim daha kalın tığ kullanıyorum. Bir tane ilmeği böyle sıkılaştırdıktan sonra 20 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok sıkıştırmadan bol bol çekin zincirleri. 20 zincir ördükten sonra bir tane de fazlasını örüyorum. Hemen yanındaki zincire, yanındakine bitene kadar zincirler, sık iğne örüyoruz. 20 ilmek oluyor tamamı. Sıra sonunda bir zincir çeviriyorum örgüyü. Hemen dibine ilk sık iğneyi örüyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde iki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 santim olarak da 13 santime 18 santim. Bu ölçüde bu parçayı da ördükten sonra kapak örgüsü ve boncukların örgüsüne başlıyoruz. İkinci parçayı da ördüm. Şimdi kapağa başlıyoruz. İlk ilmeği şöyle sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk çektiğim zincire ilmek kaydırarak bağlıyorum. Şuradaki yuvarlağın içerisine bir, iki, üç, 4, 5 tane sık iğne örüyorum. Şurası düz olacak. Yuvarlak bir örgü yapmıyoruz. Yarım daire. Şimdi çeviriyorum. İlk ilmeğin içerisine bir tane zincir çekiyorum ve iki kere batarak iki tane sık iğne örüyorum ilk ilmeğe. Sonra diğerine de çift batıyorum. Diğerine de bir, iki, üç. Şimdi dördüncü sık iğnenin üzerine de çift batıyorum ve son.
Bu şekilde arttıra arttıra örüyoruz. Sonra gene bir zincir çeviriyorum. İlk ilmeğe çift batıyorum. Sonra tek. Çift. Tek. Bir çift, bir tek batarak sırayı tamamlıyorum. Sonraki sırada gene çeviriyorum. Çift batıyorum. 2 tek. 1 2. Sonra çift. Bir çift, 2 tek batarak bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi gene bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Hemen dibine gene çift batıyorum. Bu sefer 3 tek. 2 3. Bir çift. 3 tek, bir çift olarak sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çeviriyorum. Biterken sıra tek olarak bitiyor. Yani bir çift 3 tekle örüyoruz. Ördük bu sırayı. 3 tek. Burada da 2 tekle bitmişti ama örgüye başlarken çift başlıyoruz. Tekle bitiyor, çift başlıyoruz ve her iki tarafta da denge sağlanıyor. Gene başlarken çift batıyoruz. 4 tek, bir çift öreceğiz. 2 3 4 tek, bir çift ve 4 tekle de sıranın sonunda bitecek. Başlarken gene çift başlayacağız. 5 tek bir çift olarak öreceğiz. 7. sırada 5 tek bir çift olarak kapak örgüsünü bitirdim. Son sırada boncukları takarak öreceğiz. Ondan önce şuradaki görüntüyü düzleştirelim. Daha muntazam bir görüntü sağlamak için sık iğnelerle örüyoruz. Bir zincir çekiyorum ve hemen çektiğim ilmeğin içerisine sık iğne örüyorum. Her sıraya bir tane sık iğne denk gelmesi gerekiyor. Hemen ilk sıraya bir tane örüyorum. Sonra diğer sıraya. Her sıra için bir sık iğne örüyoruz. Ortaya geldim. 1 2 2 tane sık iğne yeterli. Hemen devam ediyorum. Atlamayın, sıra. Her sıraya bir tane sık iğne gelmesi gerekiyor. Son sıraya da bu şekilde düzleştirdik. Çantanın ağız kısmına dikeceğiz. Ama önce boncuklarını örelim. Gene bir zincir hemen dibine, yani ilk sıranın hizasına bir sık iğne. Sonra bir boncuk. Bu ahşap boncuklar bayağı iri delikli olduğu için 4 milim tığ da sığabiliyor içerisine. Ama daha ince tığla da yapabilirsiniz. Sorun olmuyor yani.
Şimdi hemen yanındaki ilmeğe sıkılaştırıyorum. Sonra bir ilmek daha örüyorum. Tekrar ipi içinden alıyorum. Yanındaki ilmeğe sabitliyorum. Bir tane sık iğne daha örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane daha. Bu şekilde bütün boncukları kapağın etrafına diziyorum örgüyle. Bir tane sık iğne, kapağın diğer tarafının bu ucuna kadar devam ediyorum. Bir sık iğne. Boncukları tamamen kapağın etrafına ördükten sonra sık iğneyi örüp mesafe bırakıp kestim ipi. Kapağımız hazır. Şimdi bu iki parçayı birbirine hem birleştireceğiz hem boncuk ekleyeceğiz aynı anda. Üç tarafı da boncuklarla süslü olacak. Güzel duracağını düşünüyorum. Beğenmezseniz sadece kapağında boncuk bırakırsınız çok fazla gelirse, ama geleceğini sanmıyorum çünkü sık iğnelerle örülmüş çok sade bir çanta. Tek süsü boncukları olacağı için çok göz yoracağını sanmıyorum bu kadar süsün. Güzel olacağını düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi çantayı hem birbirine ekleyelim hem boncukları ekleyelim. İki parçayı da örülüş yönüne göre, başlangıç yeri buradaysa diğerininki de burada kalsın. Hem bu tarafta hem bu tarafta aynı görüntü olsun diye. Şöyle hemen ilk ilmekten ipi bağlayalım. Bağladığımız yerden bir sık iğne örelim. Hem sağlamlaşsın. İlk sık iğneden sonra hemen başlayalım boncukları takmaya. Şimdi buradaki her sıra üzerine bir sık iğne öreceğiz. Fakat boncukları gene kapağı örerken yaptığımız gibi arada bir sık iğne daha öreceğiz. Şimdi boncuğu aldım. Bu sıra değil, şu sıraya bir tane, yani her sıraya bir sık iğne örüyoruz gene. Boncuklu ya da boncuksuz, mutlaka her sıraya bir sık iğne. Şu iki sırayı ördük. Şimdi diğer sıraya geçiyorum ve oraya da bir sık iğne örüyorum. Şimdi boncuk. Öreceğimiz sık iğneler mutlaka her sıraya bir tane denk gelecek şekilde örüyoruz. Şimdi bir yandaki sıraya geçiyorum. Karşılığında da aynı yerlere batmaya dikkat edin. Sonra diğer sıraya bir sık iğne. Arada ipleri de içinden yürütürsünüz. Tekrar içinden geçiriyorum. Hemen yanındaki sıraya sabitliyorum. Yanındaki sıraya bir sık iğne ve böylece bir tane boncukla bir tane boncuksuz olan sık iğneleri her sıraya bir tane denk gelecek şekilde hem dikiyorum iki parçayı hem boncukları örüyorum.
içinden alıyorum ipi. Yanındaki ilmek, yani sıranın takip ettiği ilmeğe bir sık iğne, yanındaki ilmeğe bir tane daha. Bu şekilde tamamını boncuklarla örüyorum. Burada ördüğüm gibi tabanı da yan tarafı da aynı şekilde örerek devam ediyorum. Bu sıradan sonra şu taban sırasına geçerken onu da göstereyim. Boncuğu taktım. Bakın tam birbirine üzerinde eşit şekilde iki parçada duruyor. Yandaki sıraya, yani sıranın devamındaki şu ilmeğe batıyorum. Sonra şurada son bir ilmek görünüyor. Ona da batarak aradaki sık iğneyi de örmüş oluyorum. Şimdi diğer boncuğu takıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne, bir tane daha tam karşılığına da aynı şekilde gene boncuk. Yani burada yaptığımız örgünün aynısını burada da devam ediyoruz. Tekrar aynı dönüşle buraya kadar boncukları taka taka, aynı zamanda da iki parçayı birleştirerek devam ediyoruz. Son boncuğu örüyorum. Son sık iğneyi de ördükten sonra evet, bitti. Şimdi kapağı çantaya dikiyoruz. İğneye geçirdim. Herhangi bir tarafından da olabilir ama şu boncukları ördüğümüz sıradan yaparsak, yani örerkenki taraf bize baksın. Parçayı da, yani kapağı da bir arkadaki şuraya dikiyoruz. Şimdi buradaki şu, bu hemen buradaki değil, dikişe gelen olan yerde değil, içerideki serbest olan örgünün ilkine, bu tarafa yakın olan kanadına batıyoruz. Yani ilmeği bütün olarak bu şekilde almıyoruz. Sadece şu kanadı alıyoruz, en yakın olanı. Çünkü kapağın bu tarafa düşük olması gerekiyor. Bunun da, kapağın da şurada ördüğümüz sık iğnenin en dışta kalan kanadına batıyoruz. Şöyle yan yana koyarsak şuradaki sık iğne görüntüsü, şuradaki, bunun şöyle değil, ikisini birden almıyoruz. Şu ortadaki en yakın, birbirine en yakın iki kanadı alıyoruz. Kapağın dediğim gibi ön tarafa doğru düşmesi gerekiyor. Yani biz bunları bu şekilde dikersek olmaz. Güzel durmaz. Yan tarafa geçiyorum. Yani çırpa çırpa dikmiyoruz. Şöyle yan tarafa geçiyorum. Sonra ip buradayken bu tarafın yan tarafına geçiyorum. Şimdi bu taraftayım. Yan tarafa geçiyorum. İlmeklerin birbirine yakın kanatlarına batarak yan tarafa geçiyorum.
şekilde muntazam bir dikiş yapmış oluyoruz. Gene yan tarafa geçiyorum. Tam karşılığına böyle dikince kapak kendiliğinden zaten bu tarafa dönük olarak dikilmiş oluyor. Devam ediyorum. Sap için 1 metre 20 santim zincir çektim. Size ne kadar gerekiyorsa o kadar zincir çekin. Esneme payı bırakmayın. Bu ördüğüm çanta sapında esneme olmuyor. Nasıl örüyorsanız öyle kalıyor. Eğer bu saptan öreceğim derseniz ne kadar kullanıyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Benimki 1 metre 20 santim. Ben böyle uğraşmak istemiyorum, daha basit bir şey yapmak istiyorum derseniz şuradan bağlarsınız ipi. Şuradan istediğiniz kadar zincir çekersiniz. Diğer tarafa bağlarsınız. Sonra üzerine sık iğneler ya da trabzanlar örerek diğer başta bitirirsiniz. Daha ince sap yapmış olursunuz ve gerçekten yakışır ince sap. Yalnız bu biraz, yani olması gerekenden biraz daha büyük olduğu için daha enli bir sap yapmak istedim. Bu da basit. Bu da çok fazla uğraştıracak bir sap modeli değil aslında. Yapmam gereken sadece şöyle zincirler çekmek. İstediğim kadar, ne kadar bedeninize uygunsa o kadar zincir çekiyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz. Bütün ilmekleri sık iğne ile bitene kadar zincirler örüyorsunuz. Ben ipi burada sabitleyip o şekilde çalışmak istemedim. Biraz enli olduğu için sonradan dikmek daha muntazam görüntü oluyor. Sık iğneleri örüyorum. Sık iğneleri ördükten sonra dönüyorum. İlmek kaydırarak bütün sık iğnelerin üzerine batıyorum. Yani sık iğnenin hem bu tarafına, burası bittikten sonra da bu tarafına, her iki tarafına da ilmek kaydırarak sağlam bir çanta sapı yapıyoruz. Hem kalın olmayan hem tok duran, dolgulu olan bir çanta sapı örüyoruz. Şuraya bir kere daha batalım ve karşısına geçelim. Şimdi bu sıraya da aynı şekilde devam ediyorum. İlmek kaydırarak sonuna kadar böyle örüyorum. Sık iğne hem bu tarafı hem bu tarafı ilmek kaydırarak ördüğümüz örgü. Hemen dış kısmına görüntüsü bu şekilde olacak. Yani şu kabartmalı olan taraf dışarıda olacak. Zaten tersi gösteriyor kendisini. Bir de ufak süs yapalım. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Basit bir süs yapalım. Şuraya takmak için. Ya da kullanmazsınız ama bilgidir. Başka bir çantada kullanabilirsiniz. 30 tane kadar zincir çekiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Ördüğüm zincirlerin ikincisine sıkıştırıyorum. Şimdi gene ilmek kaydırarak zincirleri örüyorum. Bir tane zincir varken diğer boncuğu takıyorum. Son zincirin içerisine sabitliyorum. Tamamı bu kadar süsün.
sıkıştırıp kesiyorum. Sonrasında bu ipleri şurada içeriden geçirerek kaybediyorum. Böyle basit bir süsle güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz. Ya aynı hizada yapın ya birini biraz yukarıda tutun, fark etmez. İkiye katlayıp iç kısma şöyle bakın nasıl değiştirdi. Aynı hizada da tutabilirsiniz. Tam ortaya kapağın altına böyle bir süs yapabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu herhangi bluzlara da yapabilirsiniz. Başka çantalara da yapabilirsiniz. Fikirdir. Kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Ben çok beğendim ve benim bugün 22 Eylül doğum günüm. Bunu da kendime hediye ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.